Evet, herkese merhaba. Ben Erdiş Bulat. Bugün ne yapıyoruz? Bugün All-in-One Migration eklentisiyle site yedeği nasıl alınır ve bu aldığımız yedeği farklı bir siteye nasıl kurarız? Bunu anlatacağım. Anlatalım o zaman. Hadi gelin. Şimdi sitemin yedeğini almak istediğim kısım burası. Bu benim kendi sitem. Bayağı içi de dolu dolu projelerin olduğu, ana sayfanın iletişimin olduğu bir siteye sahibiz. Bunun All-in-One'la yedeğini alacağım. Sonrasında da yeni oluşturmuş olduğum, bakın burada bomboş bir siteye sahibim. Buraya taşımasını yapacağım. Şimdi siteme geldim. Yediğini almak istediğim siteye geldim. Eklentiler bölümüne gelip tabii ki eklentimi All-in-One Migration'a ekliyorum. Bende 6.77 sürümüm var. Bu kullanmamız gereken sürümdür. Peki bu sürüme nasıl sahip olabiliriz diyorsanız da direkt Google'a gelip All-in-One Migration GitHub yazarsanız karşınıza çıkan ilk sıradaki sayfadan erişebilirsiniz bu eklentiye. Peki niye buna erişmemiz gerekiyor? Çünkü bu All-in-One Migration eklentisi bize 32 GB'lık bir alan sağlıyor ve hataları da göz ardı etmeden hataları da göz ardı edip kusursuz bir indirme yapıyor. Neyse çok detaylara girmek istemiyorum ki yeterince girdim zaten. Sisteme geldim. All-in-One Migration ekledim ve buradan export demem gerekiyor. Export to file olacak. Dosyaları dışarıya çıkartacak bu işlemi yaptıktan sonra. Buradaki işlem birazcık zaman alabilir. Bu sitenin büyüklüğüne göre değişir. Ee, O yüzden bu işlem tamamlandıktan sonra geri geleceğim. Hemen oldu. Bak benim site çok güzel bir site yaptığım için 344 megabayt çok hafif bir site olduğu için hemen yüklendi. Bunu tıkladım ve indirme işlemi burada başladı. 344 megabaytı indiriyoruz şu anda. Bu da birazcık zaman alacak derken zaten 40 saniye alacakmış. Bu indikten sonra sitenin yedeği ne oldu? Sitenin yedeği alınmış oldu. Bitti. All-in-One Migration'a site yedeği almak bu kadar kolay. Tabii ki bu az önce bahsettiğim 6.77 sürümlü e, eklentiyle çok daha kolay olacak. Son sürümleri indirirseniz onun için de başka video izleyin. Çünkü son sürümlerde nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben bununla geldim, bununla giderim kardeşim. Şimdi yedek tamamlanacak. 5 saniyesi var. Hızlı bir şekilde yedeği alalım. Sonrasında da burada oluşturduğumuz boş bir siteye bunu nasıl yükleneceğini de anlatalım. Ne oldu indirmemiz ve indi. Sitemizin yedeği geldi buraya. WP Press uzantılı site yedeği geldi. Şimdi bu dosyayı bizim oluşturduğumuz yeni siteye ekleyelim. Bu aynı yeni siteye de All-in-One Migration'ın aynı sürümünü ekledim. Ee, Bu sefer import kısmına geliyorum ve buradan import from file dedikten sonra indirdiğimiz dosyayı, bakın az önce indirdiğimiz dosyayı buradan seçiyorum. Sonrasında yükleme işlemi başlıyor. Az önce bahsettiğim gibi buradaki yükleme işlemi biraz zaman alacak. Bu sefer gerçekten kat atmam gerekiyor. Bu işlem bittikten sonra geliyorum. Evet, şimdi yükleme tamamlandı. Burada bize bazı şeylerden bahsediyor. Anlamadım. Buraya proceed diyorum ve yüklemeler devam edecek. Bu alan çok kısa sürebilir. O yüzden burayı kesmeme gerek var mı? Bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Burası da tamamlandıktan sonra ben geliyorum. Burası da. Ah, bitti bitti, tamam. Bu işlem bu kadardı. Tamamlandı. Şimdi bu permalinkleri falan değiştirmeniz gerekiyor falan diyor ama önce şuradan sitenin yeni haline bakalım ve bakın az önce aldığım yedek buraya tam anlamıyla yüklendi. All-in-One Migration'a da kurulum yapmak bu kadar basitti. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.